Evet arkadaşlar. Ben şimdi şuraya 35 tane beyazda 36 tane olacak. Şunlardan. Böyle sayacağız şu kenarları. Bedene gelen kısım. 36 tane olacak. Şurası da yakamız. Siyah olan da 38 tane. Şimdi beyaz 36 tane olarak yaptık. Yani şimdi 35 tane oldu buralarda. Şunları sayacağız. 36.'yı hem birleştirip hem 36.'yı da tamamlayacağız. Şimdi yakamızı şöyle düzeltiyoruz. Bakın şu iki ucu birbirine gelecek. 2 tane zincir çektim. Hemen yakamızın son yaptığımız zincire birleştiriyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Yine şunun göbeğini ikili. 1 2 3 tane yaptım. 2 zincir çekiyorum. Zaten şuradakinin göbeği var. Oraya birleştiriyorum. 2 zincir çektim. Yine aynı noktaya 2 tane 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğumuz var. Şu 2 tane trabzanın kelebeklerin arasındaki boşluğa giriyorum. 2 zincir çektim. Şimdi diğer üçlü kelebeğin ortasına geliyorum. Üçlü trabzanlarımı yapıyorum. İki zincir çektim. Şu üçlü kelebeğin ortasına battım, birleştirdim, 2 zincir çekiyorum. Yine kelebeğimizi tamamlıyoruz. 1 2 3 2 zincir çektim. Bakın şurada bir dönüş noktamız var. Şurada da var. Şimdi şu ikisinin arasına son yuvamızı yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın birleşme yerimiz de tamamlandı. Şimdi bir sayalım yine de. Şurası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ve bu da 36.'mız. Şimdi yakalarımız hazırlandı. Bakın hem siyahımız hem beyazımız. Bunu kollu yapacağız. Beyaz olanı, siyah olanı da kolsuz yapacağız. Önce beyaz olanın çalışmasını yapalım. Ben ikisini de yakalarını hazırladım. Çünkü siyahta göstermek biraz zor oluyor diye. Fakat alt tarafındaki örneklerimiz aynı olacak. Sadece buna kol olarak yapacağız. Diğerini böyle askılı tarzı bir elbise robası olacak. Evet, şimdi birleştirmemizi de yapmıştık. 4 zincirimizi çektik. Yakadaki modele geçeceğiz. Bakın şu beyazdaki yerleri, önlerimizde 9 tane ön ve arkada 9 dolgumuz var. Kollarımızda 7'şer tane dolgumuz var. Şeyi söylemeyi unuttum galiba. 38-40 beden için bu.
Siz büyütmek istiyorsanız şu kolları bir bedende çok büyütmeyin. Sadece şunu 10-11 yapabilirsiniz. Bunu Instagram sayfama da koyacağım zaten sayıları. Oradan da ekran resmi alabilirsiniz. Şimdi önce artırım yeriyle başlayacağız. Birleştirmemizi yaptık. 4 zincir çektim, doladım. 3 trabzan yapıyorum. 3 tane yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 tane daha yapıyorum. Bu kelebekli yerlerimiz artım yerleri olacak. Kol ve bedenin ayrım yerleri. Şimdi arada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Buraya 4 tane üçlü trabzan. 4 tane doldurdum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Yine 4 tane. Aralarımız 4 zincir. Bu 4 tane trabzanı 9 tane yapacağız. Beş olmuş. Ön ve arka sayılarımız aynı. Kollarımız 7'şer tane, önlerimizde 9'ar tane, ön ve arkada 9 tane dolgumuz olacak. Bu yakayı yaptıktan sonra arkadaşlar isterseniz altına farklı örnekler de yapabilirsiniz. Bu elbise olacağı için yani biraz delikli bir örnek. Bunun bluzini de yapmıştım ben daha önce. Şöyle bir sayalım. Şu kelebeğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 1, 2, 3 tane, 4 tane zincir çektim. Şimdi buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 3 tane daha yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın şurası artım yeri, burası artım yeri. Arada 9 tane var. Şimdi 7 tane yapacağız. Şimdi 2, 4, 6, 7 tane yaptık. 4 zincir çektim. Buraya kelebeğimizi yapıyoruz. İki zincir çekip aynı yere 3 tane daha.
Artma yerimizi yaptık, ayrım yerimizi. Şimdi diğer ön parçaya geldik. Ön veya arka fark etmiyor. Şimdi 9 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Dokuz tane ön parçamızı yaptık. Şimdi yine ayrım yerine geldik. Buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Aramız 2 zincir. Şimdi diğer kola geldik. Yine 4 zincir çekip 7 tane de bu kolumuza yapıyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de kolumuzu yaptık. 4 zincir çektik. Birleşme yerine geldik. Şimdi şu ilk zincire birleştiriyorum. Şöyle ipimi ortaya doğru yürütüyorum. 1, 2, 3, 4 zincirle yukarı çıktım. Şimdi 3 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir. 3 trabzan daha yapıyorum. Bakın şuralar ayrım yerlerimiz. Şurada var. 1, 2, 3 ve 4 tane ayrım yerimiz var. Şimdi ikinci sıranın örneği de hep aynı gidecek. Yani şu kelebekten yapacağız. Burası ayrım yerimizdeki kelebeğimiz. Hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Şu boşluğa yine üçlü 1, 2, 3 tane yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. 3 tane daha. Tığımı doluyorum. Zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3 tane yaptım. 2 zincir çekiyorum. 3 tane daha trabzan yapıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Aralarda hiç zincir çekmeden 2 zincir çektim. Tekrar 3 tane daha. Diğer boşluğa geçiyorum. Üç trabzan yapıp araya 2 zincir çekip aynı yere 3 tane daha yapıyorum. Bu sıramızda komple hep aynı gidecek. Zaten artım yerlerinde de yapmış olacağız. Boşluklara da aynı kelebekten yapıp bu sırayı tamamlayacağız.
Evet, sıramızın sonuna geldik. Yine şu zincirin kenarına birleştiriyoruz. Ve ipimizi yürütüyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Ve 3 tane daha yapıyoruz. Bu ayrım yerlerimizdeki kelebekler. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip yine ilk sıradaki yaptığımız dolguyu yapıyoruz. İki, 3, 4 tane yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip diğer kelebeğin ortasına 4 tane. 3, 4. 1, 2, 3, 4 zincir çekip şimdi ilk sıradaki aynı işlemi yapacağız. Bakın şu sırayı yaptık. Şunlar artım yerlerimiz. Onları kaybetmeden bakın şurada da var. Şimdi bir sıra 4 dolgulu trabzan, bir sıra kelebek, bir sıra dörtlü trabzan, tekrar kelebek. Öyle şunlardan bir 21-22 tane sıramız olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben roba kısmını ördüm. 21 sıra yaptım. Yani şöyle saydım. Tek tek 21 sıra. Şimdi 22. sıraya geçeceğiz ve kolumuzu ayıracağız. Ama tabi elden ele değiştiği için ben size şöyle bir de santim olarak vermek istiyorum. Şu yakanın başlama yeri, yani yakayı dahil etmiyoruz. ...22 santim robamızı ördüm. Şimdi şurada kol ayrımını yapacağız. Son bir taneyi de yapayım. Şimdi şurası kol yerimiz. Yani baştan 7 ile başladığımız yer kol yeri. Orta noktamıza 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Ve kolumuzu şöyle düz olarak birleştirip, bakın şurası kol yerimiz. Birleştiriyorum. Ve diğer tam o kolun ayrım yerindeki kelebeğin ortasına batıyorum. Pardon, şöyle yapıp doluyorum. Tam bunun ortasına tekrar 3 tane yapıyorum. Bakın şurada kelebeğimizin bir tanesi, diğer ayağını da diğer ayrım yerinin ortasına yaptık. Şöyle birleştirdik kolumuzu. Örneğimize bir sıra yapacağız. Devam ediyorum. Yine kelebek sırasındayız. 3 trabzan yaptım. 2 zincir.
Bakın böyle bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Evet, tam birleşme yerine geldik kolumuzun. Bu kol yerini ben 22 santim dedim ama bu 38-40 beden ölçülerinde. Eğer hani tam 38 beden zayıfsa 20 santim de yapabilir. Yani 20 sırada da bitirebilir. Şu kol genişliği herkesin şu roba kısmını ölçerek, sürekli ölçerek yaparsanız daha net sonuç elde edersiniz. Şimdi tam kolumuzu birleştirdiğimiz yere geldik. Yine şöyle birleştirdim. Ortadaki zincir kısmımıza geldik. Şimdi burada aynı şu yakadaki gibi kol ağzına kelebek örneğinden yapacağım 2 tane. Ama isteyen farklı örnek de yapabilir. Direkt doldurup da gidebilir. Trabzanla bitirebilir. Örneğimiz için şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir çektim. Üçüncü veya dördüncü zincirimize bir trabzan yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Çıktığımız zincirle 3 oldu. Yine 2 zincir. Aynı yere batıyorum. Yanındaki zincire batıyorum. Ve bunu da üçlüyorum. Şöyle. Şimdi hiç zincir çekmeden 1, 2, 3 tane atlıyorum. Yakada bu tarafı da ikili yapmıştık. Bu sefer her ikisi de üçlü olacak. Yani 3 kere de çıkacağız trabzanlarımızı. Toplama yapmayacak yani. 1, 2 zincir. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi artık şu yan tarafları ekleye ekleye gideceğiz. Pardon, şöyle. İlkini şu koltuk altımızdaki çektiğimiz zincire ekliyoruz. 1, 2, 3. Dönüyorum. Kelebeğimi yapıyorum tekrar. Aralarımız 2 zincir. Diğer kelebeğime geçiyorum. Dediğim gibi kol kenarlarını istediğiniz şekilde bitirebilirsiniz. Ben yakaya uyumlu olsun diye bu şekilde yapmayı tercih ettim. 1, 2, 3 zincirle geri dönüyoruz. Bakın yan yan gidecek. Bu yan yan hep şu kelebeklerin ortasına ekleye ekleye gideceğiz. Şimdi 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Kelebeğin diğer ayağını yapıyorum. Zincir çekmeden diğer kelebeğin ortasına giriyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Tamamlıyorum. 3 tane daha yapıyorum. Şimdi bakın. Şu şekilde. Şimdi buraya geliyorum. Kolumuzun bitimindeki kelebeği ekliyorum.
3 zincirle yukarı çıkıyorum. Dönüyorum ve kelebeğimizi yapıyorum. Bir, iki, üç zincirle geri dönüyoruz. Her bu tarafa geldiğimizde şu kelebeklerin ortasına ekleyerek kolumuzun tamamını böyle çerçeve şeklinde döneceğiz. Bu arada robamıza 2 ip gidiyor. Ben etek ucunu söylemeyi unuttum. Etek ucuna da şöyle bir oya yapacaksanız 3 tane 100 gramdan ipe ihtiyacınız var. Şimdi şu sıramızı tamamlayalım, bedene geçelim. Evet, son eklemesine geldik. Kolumuzun bakın etrafı böyle oldu. Şimdi son kelebeğimizi ekliyoruz. 1-2 zincir çekip bu sefer bu ikisini birbirine ekleme yapacağız. Tığımı çıkarıyorum. İlk yaptığım zincirin içine girip 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Şuradaki kelebeğimizin ortasına ekledim. 2 zincir çekiyorum. Üç tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Eklememi yapıyorum. Son kelebeğimi de yapıyorum. Önce 3 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir. Şuradaki kelebeğimizin ortasına ekliyoruz. 2 zincir ve 3 tane de trabzanımızı yapıyoruz. Şu ilk başladığımız yere de birleştirip tamamladık. Kolumuz bitti arkadaşlar. Şimdi ipimi kesiyorum. Şu diğer kolumuz. Şu aradaki tam artım yerine ipimi bağladım. Şimdi döne döne bir sıra kelebeğimizi yaptıktan sonra yine aynı diğer koldaki gibi yanına kelebeklerimizi yaparak ekleyeceğiz. Daha sonra zaten bedenimiz birleşmiş oluyor. Yine ipimizi aynı yere bırakıp döne döne bedeni öreceğiz. Bedene de zaten kelebek sırasındayız. Kelebeğimizi, dolgumuzu ve tekrar bir kelebek yapıp aynı şekilde etek ucuna da roba kısmının etek ucuna da kelebeğimizi yapıp yanlamasına şu oyamızı yapıp bitireceğiz. Evet arkadaşlar, elbisemizin robası bitti. Kollarını yaptım. Kollardan sonra zaten şu kelebek sırasında ekleme yaptık. Sonra bir sıra trabzan sırasını yaptım tekli. Tekrar kelebeği son 3 sırayı kelebekle bitirdim.
Yani bunu siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Elbisemizin robası bu şekilde. Şimdi kumaşımızın altına yine aynı kolumuzdaki gibi su taşı gibi, yani şu oyadan yapmak istiyorum. Onun için aynı yakada ve kollarda başladığımız gibi 16 zincir çekip başlıyorum. Üç tane trabzanımı yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere battım. Şimdi yanındaki zincire batıyorum. Yanındaki zincire batarak ilk kelebeğimi yaptım. Şimdi zincir çekmeden 1 2 3 tane atlayıp üç trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Yanındaki zincire batıp 2 ve bir tane daha yapıyorum. 3. Dönüşlerde 3 zincir çekip dönüyorum. Diğer kelebeğimizin ortasına geçtim. Bir, iki, üç zincirle geri dönüyorum. Tekrar trabzanlarımı yapıyorum. 3 trabzan yapıp 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir 3 tane daha yapıyorum. Zincir çekmeden diğer kelebeğin ortasına geçiyorum. Arası 2 zincir. Üç zincir çekerek de geri dönüyorum. Bu şekilde kumaşımızın eni ne kadarsa, yani 1,5 metre ise kumaş enimiz 1,5 metre, 1,60 ise 1,60 santim olacak şekilde böylece örüyoruz. Evet, oyamızı şöyle eteğin kumaşımızın ucuna dikeceğimiz oyamız da bu şekilde. Ama dediğim gibi siz herhangi bir şey yapabilirsiniz, hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Benim kumaşım, bu robamıza dikeceğimiz kumaş siyah beyaz. Şöyle bir kumaş dikeceğim robamın altına. Şunu da bittikten sonra etek ucumuza dikeceğim. Şu oyada bir siyahlık görünsün istiyorum. Şu kumaşımın içindeki siyahtan olsun diye. Şimdi şuradan siyah ipimi alıyorum. İki zincir çektim. Şu kenarlarına
Şöyle dolayarak tığıma doluyorum. Sık iğne yapıyorum. Diğer ortaya geçiyorum. Dört tane yaptım. Doluyorum. Diğer ortaya geçiyorum. Beş tane yaptım. Bazen 4, bazen 5. Şu deliğimizi dolduracak şekilde şöyle bir oyamızın kenarına yapalım. Şöyle kumaşa diktiğimiz zaman çünkü bir bütünlük olsun istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Oyamız da bitti. Şimdi bu robamız hakkında bir şey, bluzimiz hakkında bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu roba şeklinde yaptım. Altına kumaş dikeceğim. Fakat bu çok kullanışlı bir model. Bunu istediğiniz şekilde çalışabiliyorsunuz. Bakın bu da aynı modelin bluzini çalıştım. Yine yakamız da aynı. Bedenimiz de aynı. Şu tam bel yerine gelen yere kolumuza yaptığımız gibi yan yan yaparak bir bant yaptım. Boyu da biraz uzun tuttum taytların üzerine giyebilmek için. Yani bluze de çevirebilirsiniz. Angora ile yapıp kışlık olarak gömleklerin üzerine giyebilirsiniz. Şu belimize yaptığımız banttan sonra şu dönüşlerdeki zincirlere dolgularımızı yapıyoruz. Bunları aralarda mesela iki tane de bir şu aralara da yaparak elbiseye, deniz elbisesine çevirebilirsiniz. Yani basen kısmını genişleterek mayoların üstüne giymek için de elbise yapabilirsiniz. Yani şu modeli öğrendikten sonra artık eminim siz çok farklı modeller çıkaracaksınız. Bu elinizde olduktan sonra sayılar, ölçüler, istediğiniz gibi elbise yapın, roba yapın, kumaşla elbise yapın, bluze çevirin, angorayla örerek kışlık gömleklerin üzerine giymek için bir bluz şeklinde yapabilirsiniz. Artık tercih size kalmıştır. Şimdi yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bu arada bu ikinci bölümümüzdü. Üçüncü bölümümüzde de bunun siyahının çalışmasını yapacağız. Şimdiden kolay gelsin arkadaşlar.